Hayat nedir? Sadece hücrelerin mekanik bir dansı mı? Yoksa evrenin kendine ayna tuttuğu o nadir anlardan biri mi? Fizik evrenin yasalarını açıklamakla kalmaz. Aynı zamanda en temel sorulara da meydan okur. Yaşam nedir, neden vardır ve bir sistemin canlı olduğunu hangi ölçütlerle anlayabiliriz? Bu videoda fiziğin en derin teorik çerçevelerinde seyrederek hayat kavramını anlamaya çalışacağız. Modern fiziğin özellikle kozmoloji ve kuantum mekaniği düzleminde getirdiği en şaşırtıcı fikirlerden biri gözlemci etkisidir. Kuantum fiziğinde gözlemlemek olasılıkları daraltır. Yani evren bilinçli bir gözlemci ile farklı bir hal alır. Bu da bizi şu temel soruya getirir. Yaşam sadece biyolojik bir olgu değil de evrenin kendini gözlemleme biçimi olabilir mi? Bu fikir özellikle panpsişizm ve kozmik evrim teorilerinde karşılık bulur. Fiziksel bakış açısından yaşam bir sistemin hem enerji alışverişi yapması hem de bilgiyi işleyebilmesidir. Claude Shannon'un bilgi kuramı ile Ludwig Boltzmann'ın entropi kavramı yaşamı tanımlarken anahtar rol oynar. Entropi bir sistemin düzensizliğinin derecesidir. Bilgi ise düzensizliğin azaltılmasıdır. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Bir sabit disk düşünün. Rastgele veriyle doluyken anlam ifade etmez. Bu yüksek entropiye karşılık gelir. Ama içine bir kitap yüklerseniz düzenli ve anlamlı bir bilgi sayesinde bu entropi düşer. Canlılar da tıpkı bu sabit diskler gibi bilgi taşır ve bu bilgi sayesinde çevreye anlamlı tepkiler verir. Termodinamiğin ikinci yasası bir sistemin entropisinin zamanla artma eğiliminde olduğunu söyler. Fakat yaşam entropiyi lokal olarak azaltan sistemler bütündür. Paradoksal gibi gözükse de açık sistemler çevresiyle enerji alışverişi yapan sistemlerdir ve bu da bu yasayı ihlal etmeden entropi ihracatı yapabilir. Buradan yaşamın fiziksel tanımına bu şekilde geçmek mümkündür. Açık sistem olması yani enerji ve madde alışverişinde bulunması, düşük entropili yapılara sahip olması, üretmesi gereken proteinler, DNA, hücre zarları gibi. Düzenli bilgiyi işlemesi de kodlama, çoğalma ve mutasyon gibi işlemler sayesinde gerçekleşir. Bir bitki güneşten aldığı enerjiyi fotosentezle kimyasal enerjiye çevirir ve bu sayede düşük entropili moleküller üretir. Ancak bu süreçte çevresine çok daha fazla ısı ve düzensizlik yayar. Yani evrensel entropi artar. Fakat sistem lokal olarak düzen kazanır. DNA sadece bir molekül değildir. Bir hafıza aygıtıdır. Her hücre milyarlarca yılın seçiliminden geçmiş moleküler stratejileri saklar. Canlılar bu bilgiyi her nesilde yeniden işler. Fakat burada yalnızca kimyadan değil, fiziğin en derin ilkelerinden biri olan kuantum süperpozisyondan da söz ediyoruz. Bazı teoriler, örneğin Froelich teorisi, biyomoleküllerin kısa süreliğine kuantum tutarlılıkla çalışabildiğini öne sürer. Yani hücreler yalnızca kimyasal tepkimelerle değil, kuantum düzeyinde titreşimlerle de bilgi işleyebilir. Hayatı bir bilgisayar oyunu gibi düşünün. Oyunun verileri genlerde yani kodda, motoru hücrede, işlemcide, ancak oyunun kuralları doğa yasalarında saklıdır. Genetik bilgi bu kuralları kendi lehine yorumlayan bir yazılım gibidir. Bilgi teorisine gelecek olursak burada bilgi kuramını ifade eden Shannon entropisini bu denklemde görmekteyiz. Bu denklem bir sistemdeki bilgi miktarını ölçer. DNA dizileri de aslında bu entropi değerleriyle anlam kazanır. Genetik materyalin bilgi taşıyabilmesi yalnızca yapısal değil, istatistiksel bir meseledir. Hücre içindeki mikrotübüllerin kuantum tutarlılık gösterebileceği de Stuart Hameroff tarafından öne sürülmüştü. Fotosentezde elektronların en kısa enerji yolunu deneyerek değil, süperpozisyon halinde aynı anda test ettiği gözlemlenmiştir. Bu da Herbert Froelich tarafından tespit edilmiştir. Bu bağlamda kuantum algoritmalarla çalışan bir bilgisayar düşünebiliriz. Her olasılığı aynı anda test edebilir. Hayat belki de moleküler düzeyde böyle bir paralel hesaplama yapıyor olabilir. Evrimden bahsedecek olursak, evrimde bilgi işleyen madde, geri bildirim ve zaman öğelerinden oluşur. Evrimsel süreç fiziksel bir öğrenme algoritmasıdır. Her nesil bir hipotez üretir. Bu hipotez çevreye karşı test edilir. Başarılı olanlar kalır, diğerleri elenir. Bu tıpkı bir makine öğrenmesi modeli gibidir. Veri genetik çeşitliliğe karşılık gelir, etiketler doğal seçilimdir ve güncelleme ise üremeye karşılık gelir. Bu çevrim negentropi üretir. Yani bu da entropinin azalmasına karşılık gelir. Ve bu canlıların düşük entropili yapılar üretmesinin temel nedenidir. Bayesian güncelleme ve termodinamik geri besleme döngüleri
evrimin temel mekanizmaları arasındadır. Bir organizma çevresinden bilgiyi alır ve bu bilgiyle gelecekteki kararlarını etkiler. Bu süreç matematiksel olarak Bayes teoremiyle açıklanır. Burada şekilde görüldüğü gibi H bir hipotez, E ise çevreden gelen veridir. Evrimsel süreç bu hipotezleri, örneğin bir gen mutasyonunu test eder. Başarılı olanlar bir sonraki kuşağa aktarılır. Geri besleme döngüsünde ise canlı sistemler çevresel bilgiye tepki verir ve bu tepkinin sonucuna göre kendilerini günceller. Bu fiziksel bir hesaplama sistemidir ve termodinamik bilgi işleme makinesidir. Fizik paradokslarıyla yaşamı yeniden düşünebiliriz. Maxwell'in şeytanı düşünce deneyinde bir varlık molekülleri sıralayıp sistemin entropisini düşürür. Canlı sistemlerde bunun gibi çalışır. Enerjiyi yüksek verimle kullanır, bilgiyle yönlendirir ve kaosu sınırlı tutar. Bir sistem bilgiye erişimi varsa entropi düşürebilir gibi görünür. Canlılar bu bilgiye genetik ve sinirsel yollarla erişebilir. Canlılık kuantum belirsizliklerin makroskopik dünyadaki düzenli etkilere dönüşmesidir. Atomik düzeydeki süperpozisyon yaşamı daha çok olasılıkların ağına çevirir. Hücre içi moleküller belirli tepkimelere olasılıksal olarak yönelir. Bu kesinlik değil, istatistiksel denge yaratır. Feynman'ın stokastik dişlisine değinecek olursak, bir sistem dışarıdan enerji almadan yönlü hareket edemez. Ama canlılar kimyasal enerjiyi bu yönde kullanarak, örneğin ATP pompalarıyla rastgeleliği yönlü harekete çevirir. Feynman'ın gösterdiği gibi termodinamiğin ikinci yasasını çiğnemeden yönlü hareket etmek mümkün değildir. Fakat hücreler kimyasal potansiyel farklarıyla bu hareketi yönlendirir. Tıpkı bir diyot gibi rastgele enerjiyi yönlü hale getirir. Canlılık tanımında temel 3 özellik aranır. Birincisi enerji kullanımı, ikincisi bilgi taşıma ve işleme, üçüncüsü ise kendi kendini yeniden üretme. Virüsler bu üçüncüyü sadece konak hücre içinde başarır. Tıpkı bir USB bellek gibi kendi başına pasiftir ama sisteme takıldığında aktifleşir. Bu da canlılık kavramının yalnızca biyolojik değil, bilgi ve fiziksel bağlamlarda bir tanım olduğunu gösterir. Fiziksel prensip olarak otomatlar, bilgi işleyiciler ve sinir sistemleri buna örnek gösterilebilir. Virüslerin durumunda ise deterministik makine olup olmadığı ve bilgi taşıyan bir ajan olup olmadığı konusunda tartışmalar sürmektedir. Bu tartışmanın fiziksel sistemlerin karmaşıklık derecesiyle de ilgisi vardır. Kolmogorov karmaşıklığı bir dizinin açıklanabilirliğini ölçer. Virüsler çok az veriyle tarif edilebilecek kadar basit ama davranışlarıyla canlı sistemleri taklit edebilecek kadar da bilgilidir. Bu da bizi yeni bir tanıma getirir. Canlılık, bilgiyle düzen oluşturan sistemlerin dinamik dengede kalma yetisidir. Fiziksel bakış açısından yaşam, açık sistemlerin enerji akışıyla negentropi üreten, bilgi işleyen ve geleceği tahmin eden yapılar haline gelmesidir. Hayat, evrenin bilgi, enerji ve zaman üzerine yazdığı en karmaşık senfonidir. Atomlar dans eder, bilgi şekil alır ve zaman bu dansı bir film gibi ilerletir. Belki de yaşam evrenin kendisini keşfetme yöntemidir. Belki de bir protonun 13.8 milyar yıl süren bir düş görmesidir. Bu da bilinçle sonuçlanan bir düşe karşılık gelir. Peki sizin için canlı olmak ne demektir? Sadece bir makineye yeterince bilgi yüklenirse o da canlı sayılabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın ve birlikte düşünelim. Ve daha fazlası için takipte kalın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.